Herkese merhabalar. Bu videomuzda Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM-5 tanı kriterleri rehberinde bir yeme bozukluğu olarak yer alan bulimia nervosa'dan bahsedeceğiz. Bulimia nervosa hakkında genel bilgiler vermenin yanı sıra önleme çalışmaları, değerlendirme çalışmaları ve tedavi çalışmalarından da bahsedeceğiz. Bulimia, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin öne sürdüğü gibi 8 farklı beslenme ve yeme bozukluğundan bir tanesidir. Bulimia nervosa, insanların sağlığını hem psikolojik hem de fiziksel olarak tehdit edebilecek ciddi bir yeme bozukluğudur. Bulimia nervosa, tıkanırcasına yeme ve yeme kontrolünü kaybetmeyle tanımlanır. Kişiler tıkanırcasına yedikten sonra bir tür pişmanlık yaşarlar ve yedikleri bu aşırı miktardaki gıdalardan kısa sürede kurtulmanın yollarını ararlar. Kendi kendine kusma, boşaltımını sağlamak için müsil kullanma, aşırı egzersiz yapma ve oruç tutma, bulimiyalı kişilerin yaptığı yaygın örneklerdir. Bu kişilerin fiziksel görünümleri ve kiloları ile ilgili kaygıları vardır. Kendilerini fazla kilolu olarak görürler. Bununla birlikte gerçekten anoreksiya nervozdan farklı olarak bulimia nervozaya sahip çoğu insan uygun vücut kitle indeksi ile normal kilodadır. Genellikle ergenlik ya da genç erişkinlik döneminde görülmekle birlikte kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha fazla görülmektedir. DSM-5'e göre kişinin bulimia nervoza tanısı alması için 5 tane kriterini karşılaması gerekmektedir. Bunlar, tekrarlayan tıkanırcasına yeme döneminin oluşması, kişinin vücut ağırlığının artmasını önlemek için kusma, müsil, idrar söktürücü veya diğer ilaçları kötüye kullanma, aşırı egzersiz yapma, oruç tutma gibi tekrarlayıcı, uygunsuz telafi edici davranışlarda bulunması ve bu iki semptomun ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez gerçekleşmiş olması, kişilerin kendi öz değerlerine, görünümlerine ve kilolarına göre yorumlamaları ve son olarak bulimia nervosa, anoreksiya nervosa döneminde ortaya çıkmamalıdır. Anoreksiya nervosa bir başka videomuzda detaylı bir şekilde ele alacağız. Bunlar DSM-5'in önerdiği kriterler olsa da uzmanlar için teşhisi kolaylaştırmak adına danışan ile öz bildirim, anket yöntemleri ve görüşmeler gibi bazı değerlendirme yolları vardır. Tıkanırcasına yeme, arınma, istifra etme veya müsil yoluyla yenilen besinden arınmaya çalışmak, kilo ve fiziksel görünümle ilgili kaygıları bulimia nervosa tanısında önemli rol oynayan 3 faktördür. Bulimia nervosa hastaları aşırı miktarda yeme atakları geçirdiklerinde bunu gizli bir şekilde yaptıkları için tıkanırcasına yemek yiyen birini görme ihtimali oldukça zordur. Bu da semptomu yakalamayı zorlaştırmaktadır. Anoreksiyadan farklı olarak bulimia olan kişiler genellikle normal kilo oldukları için bulimia'nın fiziksel görünüm açısından bir belirtisi yoktur. Anoreksiyası olan kişilerin vücut ağırlıkları olması gerekenden çok daha düşük seviyededir. Durum böyle olunca bulimia olan insanların bu durum için bir uzmandan yardım istemesi bozukluğun teşhisi için önemli bir rol oynamaktadır. 2002 yılında klinik olarak bulimia nervosa tanısı almış 150 kadın belirli bir süreden sonra anket ve görüşme yöntemiyle değerlendirmeye alınmış. Görüşmeler yüz yüze ve online bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Anketler ise önceden belirlenmiş sorulara cevap verme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, anket üzerinde yapılan değerlendirmelerde bulimia nervosa'nın daha belirgin bir tanı sunduğunu göstermiştir. Muhtemel sebep anket yönetiminde kişilerin daha fazla isimsiz bir kimliğe sahip olmaları ve bu nedenle sorulara cesurca cevaplama olasılıklarının artmasıdır. Öte yandan görüşme bölümünde telefonla yapılan görüşmelerde yüz yüze görüşmelere göre daha tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. İnsanlar durumlarından utandıkları için yüz yüze toplantılarda dürüst olmakta zorlanmış olabilirler. Bu noktada kişileri yargılamadan, onların sıkıntılarını rahatça dile getirmelerini sağlayabilecek bir ortam oluşturmak çok önemlidir. Peki, bulimia nervosa'yı önlemek için neler yapılabilir? Anoreksiya nervosalı her 10 kişiden biri intihar etmektedir. Bulimia hastalarında bu değer o kadar yüksek olmasa da çeşitli komplikasyonları içerir. Duygu durum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları bulimia nervosa'ya en sık eşlik eden bozukluklardır. Durum böyle olunca bulimia nervosa'nın ortaya çıkmasını önlemek önemlidir. Bulimia nervosa'nın ortaya çıkmasında çeşitli faktör ve koşullar birlikte önemlidir. Bulimia nervosa oluşumunu tetikleyen faktörler ile tetiklemeyenler arasında küçük bir çizgi vardır. Bu nedenle bulimia hakkında daha geniş perspektiflere sahip olmak için bu farklılıkların farkında olmak çok önemlidir.
kilo ile ilgili endişeler, zayıf olma isteği, kişinin vücut görünümünden duyduğu hoşnutsuzluk, başarısızlık, diyet yapma, alkol kullanımı, düşük içgörü farkındalığı bulimia nervozu oluşumunu etkiler. Bulimia nervozu semptomlarının azaltılmasında önemli rol oynayan bazı önleme programları vardır. Örneğin insanlar bir araya gelip zayıf olmanın olumsuz etkilerini konuşabilirler. Bulimia hastaları kilolarından şikayet ettiğinden, zayıf olma arzusunun olumsuz etkilerinden bahsetmek onlar için bir farkındalık oluşturur. Bu farkındalık, zayıf olmakla ve zayıf olmanın olumsuz etkileriyle birleşince bir çelişki yaratır. Bu çelişki, psikolojide Leo Festinger tarafından geliştirilen bilişsel uyumsuzluk kavramıyla açıklanmaktadır. Bilişsel uyumsuzluk, kişinin davranışları ve düşünceleri arasındaki istikrarı korumaya odaklanan bir sistemdir. İnsanlar, zayıf olmanın olumsuz etkilerinden bahsettiklerinde davranışlarıyla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkar. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için insanlar davranışlarını düşüncelerine göre uyarlarlar. Peki işin tedavi boyutunda neler var? Yeme bozukluğu olanların yaklaşık %80'i herhangi bir tedavi istememektedir. Bu da durumu zorlaştırıyor ama tedavi olmak isteyen %20'lik kesim için farklı yöntemler var. Bilişsel davranışçı terapi ve seçici serotonin geri alım inhibitörlüğü bazlı ilaçlar bulimia nervozu tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi süreci uzun sürebilir. Ancak sabırlı olmak ve stresli yaşam olaylarından uzak durmak tedavinin etkinliğini artıran faktörlerdendir. Ayrıca bilişsel davranışçı terapiye dayalı mobil terapi adı verilen bir terapi yöntemi de vardır. Bu mobil terapide bulimia nervozu tedavisi için hastaların telefonlarına gönderilen kısa mesaj tekniği kullanılır. Bulimia nervozu tanısı konulan 31 hasta, mobil terapi adı verilen bilişsel davranış terapi yönteminin kullanıldığı bir programa katılırlar. 12 hafta süren bu tedavi yönteminde katılımcılar gün gün yaşadıkları tıkanırcasına yemek yeme, kusma ve arınma dönemlerini bir uygulama aracılığıyla bildirirler. Bu insanlar ilaç almaya istekli olduklarından raporlarında gerçekten dürüst davranırlar. Uygulamada katılımcılara "çok iyiydin, böyle devam et" gibi onları motive edecek cümleler de yer alır. Mobil terapi bittiğinde tüm katılımcılar psikologlar tarafından değerlendirildi ve genel olarak katılımcıların bulimia nervozu semptomlarının ve buna ek depresyon semptomlarının da azaldığı gözlemlenmiştir. Şöyle bir toparlamamız gerekirse, bulimia nervoza her iki cinsiyette de görülebilen, ancak kadınları erkeklerden daha fazla etkilen ve genellikle genç yaşta ortaya çıkan 8 yeme bozukluğundan bir tanesidir. Duygu durum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları başlı başına ciddi bir bozukluk olmanın yanı sıra bulimia nervoza eşlik eden diğer bozukluklardır. Bulimia tedavisi mümkün olsa da insanlar çeşitli nedenlerle tedavi olmak istemeyebilirler. DSM-5'in sunduğu tanı kriterlerinin yanı sıra çeşitli anket ve görüşme yöntemleri de hastalığın teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Anketlerin görüşmeye göre semptomları ortaya çıkarmada daha etkili olduğu bulunmuştur. Çeşitli önleme programları ile bozukluğun ortaya çıkmasını önlemek veya en azından semptomlarını hafifletmek de mümkündür. Dijitalleşmenin hakim olduğu bu günlerde de mobil terapinin etkili olacağı da kaçınılmaz bir gerçektir. Evet, bu videomuzda bulimia nervozu hakkında bilgi sahibi olduk, bozukluğu tanıdık, tedavi ve önleme yöntemleri hakkında da bilgiler edindik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.